Evet, hepiniz çok seviliyorsunuz ve sizinle birlikte heykel çizeceğiz. Şimdi, bu heykelin çizimini daha önceden tamamladığım için bu videoda doğrudan renklendirme aşamasına geçiyoruz. Taslakla çizim aşamasıyla zaman kaybetmek istemedim çünkü bu sefer odak noktam boyama teknikleri olacak. Özellikle de ışık, gölge ve tonlama dengesini nasıl kurduğuma birlikte bakacağız. Öncelikle figürün tamamına arka planda kullandığım kırmızı tonlarla uyumlu olacak şekilde bir ana renk geçişi uyguluyorum. Bu aşamada bütünlük önemli çünkü ortam ateşle aydınlanan sıcak bir atmosferde geçiyor. Yani kırmızı ve sarının hakim olduğu renk cümbüşü olmak zorunda. Renk geçişlerini oturduktan Allah Allah. Renk geçişlerini oturttuktan sonra ışıklandırmaya geçiyorum. Bu kısım benim için boyamanın en keyifli ve aynı zamanda en kritik kısmı çünkü tam bu anda olup olmayacağına karar veriyorum. İlk olarak ışığın vurduğu bölgeleri sert bir fırçayla işaretliyorum. Bu bana sahnedeki ışık yönünü daha net hayal etme imkanı veriyor. Gölgelerden başlamayı pek sevmiyorum. Ama tabii ki bu ilk işaretlemen oldukça keskin oluyor. O yüzden bir sonraki adımda dağıtma kalemini kullanarak bu sertlikleri yumuşatıyorum. Böylece geçişler daha doğal, daha gerçekçi bir hal alıyor. Figür de daha hacimli, daha üç boyutlu görünmeye başlıyor. Ardından gölge aşamasına geçiyorum. Burada dikkat ettiğim bir şey var. Bu sahnede sert gölgelerden özellikle kaçınıyorum. Çünkü ortamı aydınlatan şey bir güneş ışığı değil. Doğrudan ateşin kendisi olduğu için yani yumuşak bir ışık olması gerekiyor. Sıcak ve titreşimli. Bu da gölgelerin daha yumuşak, daha akışkan olması gerektiği anlamına geliyor. Işık ve gölgeleri dengeledikten sonra gradyan aracılığıyla resmin genel havasını canlandırıyorum. Gradyan geçişleri yumuşattığı gibi renklere de bir derinlik kazandırıyor. Özellikle kırmızıdan sarıya ya da turuncudan geçerken bu araç çok işime yarıyor. Çünkü sürekli kullanıyorum aslında bunu. Sonrasında bu gradyanların üstüne daha koyu tonlar ekliyorum. Çünkü gölgelerin derinliğini belirlemek için ışığın en az ulaştığı noktaları netleştirmek şart. Bu çalışmaya sadece hacim değil aynı zamanda dramatik bir etki de kazandırıyor. Bu noktada küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bu heykel aslında daha büyük bir kompozisyonun sadece küçük bir parçası olduğu için yani bu resmin içinde çok daha fazla öğe olacak ve bu figür genel sahnede arka planda kalacak. Bu nedenle bu çalışmada hiper detaylara girmiyorum. Ama size önerim eğer sadece heykel çizeceksiniz daha da detaylandırmanızı öneririm. Bir hatırlatma da yapmak isterim. Bu videoda size işin doğrusu budur diye bir şey anlatmıyorum. Burada gösterdiğim yöntem benim çalışma şeklim. Ben bu şekilde çalışıyorum. Bana böyle rahat geliyor. Eğer siz farklı bir yöntemle daha iyi sonuç alıyorsanız bu da en az benimki kadar doğrudur. Ve en sonunda vücuttaki tüm detaylar oturduğunda ve ışık gölge dengesi de görsel olarak tatmin edici hale geldiğinde çalışmamı tamamlıyorum. Bence yani ortaya çıkan sonuç hem etkileyici hem de amacıma uygun oldu. Yani benim için önemli olan şey çalışmamın bana yetip yetmediği. Eğer ben bakınca tatmin oluyorsam geri kalan detaylar o kadar da önemli değil. Umarım bu süreç size de ilham verir. Belki siz de kendi figürlerinizi boyarken bu yöntemlerden birkaçını denersiniz. Ben yavaştan kaçıyorum. Bu resmin daha bir sürü olayı var. Hele ki bu cehennemde oturan Tanrı'yı çizeceğim video için bayağı bir çalışmam gerekiyor. Merak etmeyin çok seksi, çok havalı, çok kaslı kuslu bir tanrı olmaktan ziyade daha iğrenç, çirkin ve cehenneme uygun bir tanrı olacak. Haberiniz olsun. Kendinize dikkat edin. Hadi bay bay.